Nasılsınız? Nasıl duruyoruz? Bilmiyorum. Otistik şekilde zaten videolara başladığımı hepiniz biliyorsunuz. Ve hala çözemedim. Buraya mı bakacağım yoksa buraya... Nereye bakacağım? Hala çözemedim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ayırdım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sonunda kalp muhafızının maratonunu çekiyorum. İçinde şöyle bir poster var. Bunları ben acaba şeyde gösterdim mi? İçeriğini. Çok da parlıyor. Kitap alışverişi videosunda göstermiş olabilirim. Bilmiyorum şu an. Şöyle bir karakter kartı var. Arkası da bu şekilde. Puntoları gayet büyük. Sayfa sayısı da bakayım. 303 sayfa. Kısacası 3 maksimum 4 saate biter. O zaman başlayalım. Evet, ilk 2 bölümü okuyup geldim. Bölümlerde 1. bölüm, 2. bölüm şeklinde değil, başlıklar şeklinde ayrılmış. Ve zaten inceleme videosunda söylemiştim, şu şekilde alıntılar mevcut sürekli. Bölüm başlarında olsun. Siyah siyah. Kitabın sayfalarındaki siyahlık neden doymuş. Beyza Koç'un ilk defa bir kitabını okuduğum için hani diğer kitaplarında da böyle midir bilmiyorum. Kitabımızda bir tane Vegvisir Krallığı adı verilen bir krallık var. 1800'lü yıllarda geçiyor hikayemiz, yani çok da eski bir zaman dilimi değil. Gerçek hayat baz alınarak yani düşünülmüş diyeyim. Bu krallıkta bir kehanet mevcut. Kehanet de şu: bir kalp şeklinde bir kolye var. Kolyeyi takan prens ya da prenses çok bereketli olacak, çok güzel zaferler kazanacak, çok güçlü olacak vesaire vesaire bu şekilde. Bu kolyeyi de başrol kızımız doğduğu zaman takılıyor ona ve eğer sabaha kadar yaşarsa gerçekten kehanetin sahibi olan bebek, yani kalbin sahibi o oluyor. Aynı şekilde başrol kızımızın adı Sara. Sara'ya bu kolye takılıyor ve Sara işte sabaha kadar yaşadığı için kehanetin sahibi olan bebek oluyor. Sonrasında bir kayıp yaşıyor doğduğu gün aynı zamanda ve sürekli işte bunun yasını tutuyor diyebiliriz. Şu anlık bunu söyleyebilirim sadece. Bir süre sonra bir savaş baş gösteriyor diyeyim ve onun için babası Sara'yı en güvendiği muhafızlarıyla birlikte uzak bir yere gönderiyor diyeyim. Zaten diğer başrollerimiz de Atlas ve Hazar. 2 kardeş muhafız, birkaç tane daha muhafız var. İşte Poyraz olsun, Deha'ydı sanırım. Öyle diğer muhafızlar falan da var. Birlikte yolculuğa şimdi çıktılar. Hatta ilk durak noktalarına geldiler. Şu an oradalar. Bilmiyorum. Ya benim muhafızım hiç olmadı. O yüzden nasıl bir histir bilemeyeceğim. Şu an güzel gidiyor. Sadece savaş çıkartan, yani karşılıklı savaşacakları kişinin adı Noyan. Noyan da bana niyeyse Dülüş Ertuğrul'daki Noyan'ı hatırlattı. Nereye koyuyorum? Noyan ismini görünce aklımda dırırın o şarkı çalmaya başladım. Fazla dediğimi fark ettim bu arada, çok özür dilerim. Bir de sandalyem gıcırlıyor. Duyuyorsanız. Biraz daha okuyup size durum güncellemesi yaparım. Hava da iyice karardı. Belki gece falan okurum dışarı çıkarsam şu an. Çok bilmiyorum artık ne yaparım. Bu kadardı. Şimdi görüşürüz aşklar. Yani ne olursan bizim muhafızımız olsa, biz korusak, Allah atabilsek beraber ne olursan. Şimdi kızımız bir rüya görüyor. Daha doğrusu kabus gibi bir şey görüyor vesaire vesaire. Sonrasında artık sabah olduğu için gitme zamanı geliyor sanırım. Ve bizim Hazar
muhafızımız diyor ki sizi yıkanmanız için nehre götürmemi ister misiniz? Şimdi bilirsiniz ki prensesler korseler falan filan takarlar. Genelde sırt kısmından düğmeliyim ya. Ben biliyorum ki her ne kadar uğraşsam da aptal elbisem bu şekilde kafamdan çıkmıyordu. Ve yanımda bir yardımcım yoktu. Ellerimi sırtıma uzatıp düğmeleri açmayı denedim ama o kadar da esnek değildim. Ya kim açacak? Muhafızım var kızım senin. Bu adam başına mı var? Bu adam kulağım. Giderler. Aşkım gel aç ya. Ordinary picture. Usually it's something that moves. Bu arada iki karakter de gerçekten çok duygusal geldi. Yani çok duygusal değil, duygusal karakterler. Yani özellikle çok fazla araba sesi geliyor büyük ihtimal. Özellikle hani Sara'nın duygusal olması çok normal. Çünkü yani kaybettiği biri var. Savaşa hazırlanan bir krallık var ve o krallığın prensesi yani babasını geride bıraktı, sevdiklerini geride bıraktı. Hazar birazcık daha hani duygusuz falan diye beklerdim. Ama Hazar da duygusal bir insan. Bunlar hala varamadı. Ay çok parlıyor. Ama yapacak bir şeyim yok. Şu an görmüyorum. Kör oldum artık. Bu yol ne zaman bitecek? Ben çok sıkıldım. Ve daha bunun ikinci kitabı var. Tezgah bir şey olması lazım. Beyza abla. Çok mu karanlık çıkıyorum şu an? Neyse. Bir tezgah olması lazım arkadaşlar. Şu an bu yol bitmiyor. Ben bittim. Yol bitmedi. Hazar diyor ki sizi diyor sıcak tutmak için bu kadar yakınıza yattım. İsterseniz uzaklaşabilirim. Hayır, uzaklaşma. Dur orada. Hadi bakalım. Bismillah. Allah'ım çok şükür. Bismillah. Arkadaşlar şimdi Sara'nın annesi Sara'nın rüyasına giriyor. Sürekli giriyor bu arada. Kadın git artık. Neyse daha çok girecek büyük ihtimal çünkü daha şu kadar var. Ve Sara'ya diyor ki aşk kalbini kıracak güzel kızım. Ve o kalp krallığın kaderi. Kalbinin kırılacağından bahsediyor. Kadın bir şeyler biliyor demek ki. Rüyasına girdi o kadar. Allah dostu falan herhalde. Önden bir uyarı veriyor. Bu arada bu kız Hazar'ın yanında işedi. Kendi dedi ki işte ormandalar. İlk konaklama yerinde olması lazım. Kendi zaten dedi ki işte orman geceleri çok sessiz falan filan ve şu an sadece işememin sesi hani duyuyor. Hazar buna işememin sesini duyuyor ve prenseslikten sanırım çıktım şu an için falan filan. Ben yine aynı şeyi yakınacağım ama bu yol hala bitmiyor. Ve şu an babasının kardeşi mi? Babasının nesiydi lan bu? Hera amca dediğine göre babasının kardeşi. Ay bir dakika. Az önce okuduğum şey. Babam sağlıklarını fazla sevdim. Lan babasının nesisin sen? Onun dedesi, onun babası. Okey. Benim için bütün parçalar yeni otarına. Arkadaşlar şöyle bir sahne oldu. Sonuçta bu bir kraliyet teması. Yani savaşlar, kılıçlar vesaire olacak. Bu arada hala varmadılar. Yeter artık. Kız diyor ki bana kılıç kullanmayı öğretir misin? Yani çocuk da diyor ki pekala. Amcasıyla beraber hala. Yani onun yanında. Orada bir şu an fal baktırıyor ve falı bence hiç hayra alamet değil. Bir de önden bize bir şeylerin olacağını söylüyor bu arada. Yani düşündüğüm şeyse şaşırmayacağım. İnşallah düşünmediğim bir şey olur. Ama böyle bir ucundan bir hani olacak şeyi
anlamamız için bir şeyler çağrıştırıyor gibi geldi bana. Bana bir şaka mı? Şimdi bunlar zaten tek bir atta gidiyorlar. Bunu söylemedim sanırım. Tek atta. Önde Sara oturuyor. Arkada işte atı kontrol edecek şekilde Hazar oturuyor. Bu şekilde gidiyorlar. Kız diyor ki ne kokuyorsun? Yanında lavanta mı taşıyorsun? Bu da diyor ki, bu da değil mi Hazar? Diyor ki kokum sizi rahatsız mı etti? O da diyor ki hayır diyor. Sadece merak ettim. Sonra sen de hep koku mu taşırsın böyle, pardon koku mu sürersin böyle falan diyor. Ondan sonra Hazar da diyor ki hayır. Sonra kız diyor ki o zaman neden şimdi? O da diyor ki Hazar size kötü kokmak istemedim. Siz hep güzel kokuyorsunuz. Saat şu an 2:30. Dışarı çıkmasaydım bu kitap bugün biterdi. Neyse. Dışarı çıktığım için çok da pişman değilim. Yani küçük değil aslında, saldırıya uğradılar. Vahşi hayvanlar tarafından. Sara yaralandı ve Hazar Sara'ya kendi ismiyle hitap etti. Hem de ilk defa. Anasının dedikleri de çıkacak büyük ihtimal. Krallık için olan bölümdeyim. Ve sayfa sayısı 164. Büyük ihtimal bu bölümde okuyup yatarım diye düşünüyorum. Şimdi bu Hera amcasının yanına tekrar geri döndüler ama Sara onlara izin vermişti orada yaşayan. Hera amcası için bir şeyler planlamıştı. Ondan onun yaşadığı yerde şu an hiç kimse yok. Ve şöyle bir şey var. Yaralı olduğu için yarasını dikmesi gereken birine ihtiyacı var. Ve o kişi kim? Hazar. Bakın Allah'ın işine. Diyor ki şifacılar işte gelene kadar diyor dayanmanız gerekiyor falan diyor. İşte kolunu falan dikiyor. Şifacı diyor ki bunu söylemek haddime değil majesteleri ama şövalyeniz hayatınızı kurtarmış. İnşallah hayatını mahvetmezsin bu kızın şövalyesi, çünkü öyle bir hava alıyorum. Bu anasının işte aşk seni üzecek, aşk seni kıracak falan filan laflarından sonra biraz korkuyorum. Çünkü analar her şeyi bilir. Analar hisseder. Analar kutsaldır. Şimdi burada kalmaları gerekiyor. Çünkü Hazar diyor ki işte kalmamız gerekiyorsa kalacağız. İşte siz çok kötüsünüz falan filan, yaralısınız gibisinden bir şeyler lalala. Kız da diyor ki biz yerimizde kaldıkça onlar bize yaklaşıyor, farkında değil misin? Hazar da diyor ki o zaman onlara yazık olur. Yani kız diyor ki daha doğrusu peki ya bizi burada bulurlarsa diyor. Hazar da diyor ki o zaman onlara yazık olur. Yaprağım ya, sen çok güveniyorsun kendine bak. Çok güveniyorsun. İnşallah bir bok yemezsin, ölmezsin yani. Ölürsen zor. Sana yazık olur. Ölürsen sana yazık olur. Günaydınlar arkadaşlar. Bugün kalp muhafızı maratonuna devam ediyoruz. Hava şu an çok karanlık. Yağmurlu olduğu için. O yüzden ışığı yakmak durumunda kaldım yani. Bir de şu an yatağımdayız. Dün gece Kerim burada yatıyordu. O yüzden bunu kaldırmak istememiştim ama bugün kendisi sandalyede yatmayı tercih etti. O yüzden yatağım bana kaldı. Ben de burada okuyayım dedim. So then, why? Hazar Noyan'ı dövmek istiyor. Hani keşke diyor asker yollamasa da kendi gelse diyor. Onu dövsem rahatlarım falan diyor. Ay saçın takılmış.
Ve Kral Noyan diye bahsettikleri adam da aşırı yaşlı. Sara da zaten şey diyor, ayakta duramıyor ama evlenmek istiyor falan filan yapıyor. Sara cenazesi yakındır falan. Sara şey diyor, eğer genç bir oğlu olsaydı onun benimle gerçekten evlenmek istediğine inanabilirdim. Oysa bunun kendisinin istemesi tek amacının Kolye olduğunu ele veriyor. Sonra Hazar da diyor ki bir oğlu olsaydı ve sizinle gerçekten evlenmek istediğine inansaydınız evlenecektiniz yani. Bir şey diyeceğim. Bu Hazar Noyan'ın çocuğu olabilir mi ya da bir akrabası? Ama krallıkta yani Sara'nın krallığında ne işi var o zaman? Bir casus. Evet arkadaşlar şu an 243'teyim ve çok şükür artık vardılar. Zaten şu kadar kaldı. Artık beklediğim şey bir türlü olmuyor. Olmuyor, bıktım. Benden uzak durman yalnızca kalbimi incitir dedim. Bir kez daha bekledim. Çünkü o muhafızına aşık oldu. Oldu aşklar. Oldu. Beklediğim şey oldu. Okey. Son bölüm mü? Ne? Son bölüm değil. Neyse ben bunu bitirip geliyorum. Evet aşklarım, ben Kalp Muhafızı'nın ilk kitabını bitirdim. Sonu beklediğim gibiydi. Daha doğrusu beklediğim gibi değil, tahmin ettiğim gibiydi. O yüzden çok şaşırdım mı? Hayır, şaşırmadım. Sadece bir konuda zaten söylemiştim burada. Eğer o çıkarsa hani kendimi Sherlock falan ilan edeceğim diyordum. Dün gece çektiğim kısımları hatırlamıyorum çok. Gayet güzel bir kitaptı. Beğendim. Dili çok sade, çok rahat okunur. Su gibi akıp gitti yani. Ve aslında kurgu çok güzeldi ama daha derinlikli yazılabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani kitabın şu kadarında, hatta daha fazlasında bile olabilir, şu kadarında sadece yoldalar. Ve bu yolda gittikleri süreç boyunca sadece 2 olay falan yaşanıyor. Yani olay dediğim de böyle işte vurdulu kırdılı olaylar için diyorum. 2 tane olay yaşanıyor. Sadece anlayamadığım ve açıklamasını istediğim, Hazar'ın açıklamasını istediğim bir kısım var. Bakalım, umarım o 2. kitapta açıklanmıştır. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir maratonu. Spoilerlı bir maraton oldu gibi sanırım. Bazı şeyleri söyledim, bazılarını söylemedim. Sanırım bu kadar. Daha fazla diyecek bir şey bulamıyorum şu an. Son olarak kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. İstediğiniz maraton videoları olsun veya başka içerikler de olabilir. Bunları bana iletmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Taking farther than Mexico. Yeah, yeah. You still got niggas hard pressed to you though. I know you, shorty.